Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber Kötü Kedi Şerafettin'in çizgi roman versiyonunu yapacağız. Hadi yapmaya başlayalım o zaman. Yapmak derken onu kastetmedim. Bak o ifade hiç hoş olmadı yalnız. Asıl ben senin. Öncelikle Kötü Kedi Şerafettin'in çizimlerini yapıyoruz. Kanalda yaptığım tüm çizimlere ilgili videonun açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Masamız da hazırsa alüminyum folyoyla figürümüzü yapmaya başlayabiliriz. Kafası, gövdesi, sol kolu, sağ kolu, sol bacağı, sağ bacağı ve kuyruğu. Şimdi bu yaptıklarımızı polimer kille kaplayalım. Başı, gövdesi, kolları, bacakları ve kuyruğu. Şerafettin'in başını ve gövdesini alıp bunları birleştirelim ve iyice yapıştıralım. Daha sonra Şerafettin'in bacaklarını alalım. Bunları da gövdesine birleştirelim. Ve ikisini de iyice yapıştıralım. Şimdi de Şerafettin'in kuyruğunu alalım. Gövdesinin arkasına birleştirip yapıştıralım. Son olarak da Şerafettin'in her iki kolunu alalım. Bunları da gövdesine birleştirip ikisini de iyice yapıştıralım. Elimize uygun uçlu bir modelleme aleti alalım. Sonrasında parça eklemeyeceğimiz yerler olabileceğinden dolayı şimdiden yüzeyini taramakta fayda var. Kuyruğunu da taradıktan sonra Şerafettin fırına gitmek için hazır. Şerafettin fırından geldi. Yüzünü oluşturmak için kafasının üzerine parçalar ekleyelim. Ve bunları iyice yapıştıralım. Bıçağımız yardımıyla alt çene ve damak ayrımını oluşturalım. Ağzının her iki tarafındaki fazla parçaları keselim. Üst ön tarafı oluşturup şeklini iyice verelim. Hazırladığımız bu uzun ince parça Şerafettin'in üst dişleri olacak. Bunu da yerine koyduktan sonra sağlam bir şekilde yapıştırıyoruz. Şimdi de dişlerin ayrımını oluşturmaya başladık. Adeta benden çok iyi bir dişçi olurmuş dercesine. İşte oldu. Alt çenesindeki keskin dişleri yapmaya başladık. Şeklini verdikten sonra her biri böyle olacak. Bakın her biri dediğim gibi oldu. Hazırladığımız bu dişleri Şerafettin'in alt çenesinin üzerine tek tek yapıştırıyoruz. Burnunu yerine koyup iyice oturmasını sağlıyoruz. Bu işlemi hem sol hem de sağ gözü için yapıyoruz. Yuvarlak uçlu bir modelleme aletiyle de göz bebeklerini yapıyoruz. Bu parçayla Şerafettin'in kulağını yapacağız. Bıçağımızla kulağın sınırlarını oluşturduktan sonra elimizle buna şekil verelim. İşte oldu. Kulağı yerine koyduktan sonra iyice yapışmasını sağlıyoruz. Bu da önündeki küçük parça. Diğer kulağı da aynı şekilde yapıyoruz. Kestiğimiz bu ince teller Şerafettin'in kaşları olacak. Toplu bir şekilde büküp
kaşların şeklini verelim. Hazırladığımız bu kaşları burnun üst tarafına sokalım. Bu da diğer kaşı. Şerafettin'in göbeğine ve sırtına parçalar ekleyip bunları iyice yapıştıralım. Tarama aletimizi yine elimize alalım ve yeni yaptığımız her yeri tarayalım. Yüzünü ve vücudunu. Şerafettin tekrar fırına gitmek için hazır. Şerafettinimiz fırından geldi. Bu parça onun eli olacak. Bıçağımızla parmaklarını oluşturduktan sonra şekillerini iyice verelim. Parmakların duruşunu da ayarlayıp Şerafettin'in koluna yapıştıralım. Bu parça da onun elinin baş parmağı olacak. Onu da yerine koyduktan sonra iyice yapıştıralım. Diğer elini de aynı şekilde yapalım. Bunlar da elinin tırnakları. Bu parça da Şerafettin'in sigarası olacak. Bıçağımızla başını ve sonunu kestikten sonra şeklini tamamlıyoruz. Bunu parmakların arasına sokup Şerafettin'e tutturuyoruz. Şimdi de bacaklarını yapmaya başladık. Koyduğumuz parçaları iyice yapıştırıyoruz. Ayak parmaklarını oluşturup şekillerini veriyoruz. Bu da diğer ayağının parmakları. Bu yapıştırdıklarımız da ayak parmaklarının tırnakları. Bu aletimizi son kez elimize alalım. Şerafettin'in ellerini ve bacaklarını tarayalım. Şerafettin son kez fırına gidiyor. Şerafettin son fırından da geldi. Şimdi onu çizgi roman renklerine boyayalım. Şerafettin'in vücudunu boyamak için kırtasiyeden okre sarı rengini aldım. Ama galiba kendi rengi bu değil. Siz yaparken okre sarıyı kullanmayın. Vücudu tamam. Takiben siyah boyayla devam ediyoruz. Bu renkle kulaklarının içine, göz bebeklerini, burnunu, kaşlarını ve ağzının içini boyuyoruz. Bir fırçamızı pense yardımıyla bu şekilde büküyoruz. Bununla da ağzının içindeki boyayamadığımız yerleri boyuyoruz. Başındaki çizgiler, sırtındaki çizgiler, kuyruğundaki çizgiler, bacaklarındaki çizgiler, ve kollarındaki çizgiler. Son olarak da sigarasının yanık ucu. Beyaz boyayla devam ediyoruz. Bu renkle gözlerinin beyazını, üst dişlerini, alt dişlerini, ayak tırnaklarını, el tırnaklarını ve sigarasını boyuyoruz. Turuncu renkle sigarasının izmaritini boyuyoruz. Takiben elimize asetat kalemini alıyoruz. Bu kalemle Şerafettin'in
ağzının üst ve alt tarafındaki siyah tüyleri boyuyoruz. Son olarak da vücudundaki yara izlerini de çizdikten sonra kötü kedi Şerafettin'imiz hazır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şerafettin oğlum, çok psikopat bir şey oldun sen ya. Şu sigara içmeyi bıraksan iyi olacak aslında. Onun haricinde 10 numara adamsın. Bülent Üstün senin kaşlarını nasıl çizmiş böyle? Aslında sevimli de bir şeysin ha. Bizde kalsana. Bizim buralarda çok kedi vardır. Kısırlaştırın bunu. Yapılışını görmek istediğiniz karakterleri yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Kötü kedi Şerafettin'i iki farklı görünüşüyle yaptım. Ama sadece soldakinin videosunu çektim. Bunun da videosunu çekseymişim olurmuş aslında. Yapmakta olduğum figürleri diğer sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Şero, bizim evde kedi yok oğlum. Ben dışarıyı kastetmiştim. Mart ayı da değil ama sen niye böyle oldun ya? Kanala da abone olmayı unutmayın. Başka bir figürde görüşmek üzere. Hoşça kalın.